Herkese merhabalar dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Atina'dan sevgiler. Atina'da birkaç haftadır soğuk. Türkiye'de bayağı bir soğuk görüyorum. O yüzden sıkı sıkı giyinin, hasta olmayın, kendinize dikkat edin. Çünkü son zamanlarda kime sorsam herkes hasta. Bir de korona yine arttı büyük ihtimal. Herkes korona oluyor. Bazen de test yapmıyor insanlar ve korona olduğunun farkında da değiller. O yüzden dikkat edin kendinize. Hasta olduktan sonrası zor geçiyor. Burun akıntısı, işe gitmeye zorlanıyorsunuz, boğaz ağrısı falan derken zorlu bir süreç. O yüzden sıkı sıkı giyinin diyorum dostlarım. Hadi yavaş yavaş konumuza giriş yapalım. Yine benim çenem düştü. Bana bir dostum, arkadaşım yani kardeşim daha doğrusu diye sesleneyim sana. Bir kardeşim yorum yapmış Yunanistan Arnavutları ile alakalı görmüş olduğunuz gibi. Şöyle demiş kardeşim, Yunanistan Arnavutları Arnavitas hakkında ve Yunan bağımsızlık sürecindeki rolleri hakkında video bekliyorum demiş. Umarım kardeşim bu video tüm sorularına cevap olur. Haydi konumuza giriş yapalım. Tarih boyunca Balkanlar birçok etnik grubun bir arada yaşadığı, kültürel etkileşimin yoğun olduğu bir bölge olmuştur. Bu gruplardan biri de Yunanistan Arnavutlarıdır. Yani Arnavitaslardır. Osmanlı döneminden günümüze kadar Yunanistan topraklarında varlıklarını sürdüren Arnavut kökenli bu topluluk hem Yunan hem de Arnavut kimliğine sahip olmasıyla dikkat çekmektedir. Peki Arnavitaslar kimdir? Hangi dil ve kültüre sahiplerdir? Yunanistan'ın bağımsızlık sürecinde nasıl bir rol oynamışlardır? Gelin bu sorulara detaylı bir şekilde yanıt arayalım. Öncelikle Arnavitas kimdir? Arnavitas, Yunanistan'da uzun yıllarca yaşayan, Arnavut kökenli ancak büyük ölçüde Helenleşmiş bir topluluktur. Çoğunlukla Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu bölgeye yerleşen ve burada kalan Arnavutlardan oluşmaktadır. Haritalarda da göreceğiniz gibi özellikle Epir, Atika, Mora Yarımadası ve Eğriboz gibi bölgelerde yoğun olarak yaşamışlardır. Dil açısından Arnavitaslar, Arnavutçanın Tosk lehçesini konuşmuşlardır. Ancak zamanla büyük bir kısmı Yunanca konuşmaya başlamış ve kültürel olarak Helenleşmiştir. Günümüzde Arnavutçayı konuşan Arnavitas'ın sayısı oldukça azalmıştır. Dini inançlarına bakacak olursak eğer, Arnavitaslar büyük ölçüde Hristiyan Ortodoks inancına sahiptir. Osmanlı döneminde Müslümanlaşan bazı Arnavut grupların aksine Yunanistan'daki Arnavitas topluluğu genellikle Ortodoks kalmıştır. Bu dini kimlik onların Yunan toplumuna entegre olmalarını hızlandıran faktörlerden biri olmuştur. Arnavitaslar günümüzde nerede yaşamaktadır diye sorarsanız ona şöyle cevap verebilirim. Bugün Yunanistan'da hala Arnavut kökenli topluluklar bulunmaktadır. Ancak zaman içinde büyük bir asimilasyon süreci yaşamışlardır. En fazla Arnavitas nüfusuna sahip bölgeler şunlardır. Atina, özellikle Atina ve çevresi, resimde görmüş olduğunuz gibi. Mora Yarımadası, Epir bölgesi ve Eğriboğaz adasında yoğunluk olarak yaşamaktalardır. Ancak günümüzde Arnavitasların büyük çoğunluğu Yunanca konuşmakta ve kendilerini Yunan olarak tanımlamaktadır. Yine de bazı topluluklarda Arnavutça, Tosk lehçesi konuşulmaya devam etmektedir. Esas konumuzun sorusu, Yunanistan'ın bağımsızlık sürecindeki Arnavitasların rolü nedir diye sorarsanız hemen onu da şöyle anlatabilirim. Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinde Arnavitaslar önemli bir rol oynamıştır. Mora isyanı sırasında birçok Arnavut asıllı savaşçı Yunan güçleriyle birlikte Osmanlı'ya karşı savaşmıştır. Ünlü Yunan komutanlardan bazıları Arnavut kökenlidir. Örneğin Markos Boçaris. Epirli ünlü bir Arnavut savaşçı ve bağımsızlık kahramanıdır. Yunan isyanında önde gelen figürlerden biri olarak Osmanlı güçlerine karşı savaşmıştır kendisi. İkinci kişi ise
Theodoros Kolokotronis'tir. Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın liderlerinden biri olan Kolokotronis'in ailesinin Arnavut kökenli olduğu söylenmektedir. Bu kişi Yunanlılar için çok önemlidir. Hemen burada bir parantez açmak istiyorum. Theodoros Kolokotronis'in etnik kökeni hakkında farklı görüşler bulunsa da genel olarak ailesinin Arnavut olduğu kabul edilir. Kolokotronis'in ailesi Mora bölgesindendi. Uzun yıllar Osmanlılara karşı savaşan bir Kleft ailesiydi. Ailesinin Arnavut kökenli olduğu yönünde güçlü kanıtlar vardır. Ancak kendisi ve ailesi Yunan kimliğiyle özdeşleşmiş ve 1821 Yunan Bağımsızlık Savaşı'nda önemli roller üstlenmiştir. O dönemlerde Arnavutlar büyük ölçüde Ortodoks Hristiyan olup Yunan milli kimliğine entegre olmuş bir topluluktu. Sonuç olarak Kolokotronis'in ailesi büyük ihtimalle Arnavut'tir. Yunanistan'daki Arnavut kökenli Ortodoks topluluk kökenliydi. Ancak o dönemin sosyopolitik yapısı gereği kendisini kesin olarak Arnavut ya da Yunan olarak tanımlamak anakronistik olabilir. Çünkü o dönemde etnik kimlik bugünkü gibi kesin değildi. Din, bölgesel aidiyet ve siyasi görüşler kimlikte daha belirleyiciydi. Parantezi kapatarak devam ediyorum. Bu isimler Osmanlı'ya karşı Yunan bağımsızlık mücadelesinde önemli roller oynamış ve Arnavutasların bu süreçteki etkisini göstermiştir. Arnavutaslar ve asimilasyon sürecine değinecek olursak, Bağımsızlık Savaşı'nın ardından Yunan devleti ulusal kimlik inşasına ağırlık vermiştir. Diğer devletlerin yeni bir devlet kurduğunda yapmış olduğu gibi. Bu süreçte Arnavutaslar da Helenleşmeye zorlanmış, özellikle eğitim ve dil politikaları aracılığıyla Yunanca benimsetilmiştir. 19. ve 20. yüzyıllarda Arnavutça konuşan toplulukların sayısı giderek azalmış, günümüzde ise kültürel olarak büyük ölçüde Yunanca konuşan ve Yunan kimliğini benimseyen bir grup haline gelmişlerdir. Sonuç olarak Yunanistan Arnavutları yani Arnavutaslar tarih boyunca hem Arnavut hem de Yunan kültürünün etkisinde kalmış ancak zamanla büyük ölçüde Helenleşmiş bir topluluktur. Osmanlı döneminde Arnavutçayı konuşan bir topluluk olarak varlıklarını sürdürmüş olsalar da Yunan bağımsızlık sürecinde ve sonrasında asimilasyon politikaları nedeniyle büyük ölçüde Yunanca konuşan ve Yunan kimliğini benimseyen bir halk haline gelmişlerdir. Yunanistan'ın bağımsızlık savaşında önemli roller oynayan bu topluluk, bugün tarihsel mirasıyla Balkanların önemli etnik gruplarından biri olarak kabul edilmektedir. Arnavutaslar, Yunanistan'ın etnik çeşitliliğinin önemli bir parçası olmuş ve tarih boyunca bu ülkenin siyasi, kültürel ve askeri alanlarında etkili olmuşlardır. Günümüzde büyük ölçüde Helenleşmiş olsalar da kökenleri ve tarihleri Yunanistan'ın geçmişine dair önemli bir bölüm olarak değerlendirilmeye devam etmektedir. Eğer bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız tarihsel kaynaklar ve akademik araştırmalara göz atmanızı tavsiye ederim ya da açıklamalar kısmındaki kaynaklara da bakabilirsiniz. Tarih araştırmak ve okumak en sevdiğim şeydir. Bu soruyu sorduğun için ve birkaç bir şey daha öğrenmeme sebep olduğun için tekrar sana teşekkür ederim. Tarih boyunca farklı kültürler, diller ve inançlar bir arada var olmuş, birbirlerinden beslenerek zenginleşmiştir. İnsanlık ayrımlarla değil, birliktelikle güçlenir. Her bireyin dili, dini, ırkı ve kimliğiyle özgürce yaşama hakkı kutsaldır. Ve bu hakka saygı göstermek, insan olmanın en temel gerekliliklerinden biridir. Unutmamalıyız ki, hoşgörü ve sevgiyle yoğrulmuş bir dünyada herkesin yeri vardır. Gerçek barış, farklılıklarımızı kabul edip onları birer zenginlik olarak gördüğümüzde mümkün olacaktır. Videomun sonuna geldiniz. Hemen hemen her videomda söylemiş olduğum gibi. Ben Çağrı, Atina'dan sevgilerle. Umarım daha güzel, daha sevgi dolu, daha barış dolu bir dünyada görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.